Misinalı şiş ile bir bere örelim bugün. 7 numara şöyle misinalı şişim var. Şöyle kalınca 7 numaraya 8 numaraya uygun bir ipim var. Yünlü bir ip. Şöyle bir miktar uzunca ip bırakarak ortasından şöyle elimi geçirerek başlıyorum. Başlama tekniğiyle. Şöyle şu şekilde. Siz bilmiyorum nasıl istiyorsanız öyle başlayın. 64 artı 1 yani 65 ilmek olarak şöyle şu şekilde hepsini atacağım. 65 ilmek yapacağım. 65 ilmek olarak başlattığım örgümü şöyle şu şekilde şişimde ilk önce düzeltiyorum. Benim uzun olduğu için aradan misinasını çıkarmak zorunda kaldım. 65 ilmek attım. Aslında bana 64 ilmek lazım. Ama misinalı şiş ile ördüğümüz zaman ilkini kilitleme ilmeği olarak kullanıyoruz. Onun için bir artı olarak fazla olarak başlıyoruz. Öncelikle örgümüzün düzeltiyoruz şişlerimizde. Uçlara kadar getiriyoruz. Yönlerine dikkat edin. Hepsinin düzgün olması lazım. Yoksa dönebilir örgünüz. Benim şişim uzun olduğu için misinam şöyle çıkardım. Daha kısası yok elimde. Şimdi şu sol elimdeki ilmeği sağa aldım ve eksiltmede yaptığımız gibi şu ilmeğin içinden geçirdim. Bu tarafa almış oldum. Bundan sonra artık bu ilk ilmekten başlayarak 2 düz 2 de ters örerek devam edeceğim. 2 düzümü ördüm. Şöyle başlangıç yerimde bir ipim var. İlmek belirleyici de koyabiliriz, marker. 2 düzümü ördüm, ipimi öne aldım ve 2 tersimi ördüm ve ipimi arkaya aldım. 2 düz örüyorum. İpleri atma şekli şöyle ya da bu taraftan veyahut da elinizde tutma şekli kişiden kişiye değişir. Siz nasıl daha rahat örüyorsanız öyle örün. İlla ki elden ele değişiklik oluyor atışlardan dolayı, örgünün sıkılığından, gevşekliğinden dolayı. Ben bütün bir sırayı 2 düz 2 ters olarak yapacağım. Zaten beremin modeli 2 çift lastik, 2 düz 2 ters. 2 düz yaptım, öne aldım. 2 ters yapıyorum. Şöyle ipimi arkaya alıyorum. 1 2 düzümü örüyorum. Öne alıyorum. 1 2 tersimi örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle öreceğim. 1 2 düz. Şöyle 1 2 ters. Şuraya kadar öreceğiz, şu başladığımız yere kadar. Bir sıra ördüm. Şöyle başladığım yere geldim. Bakın ipim burada. Bu sırada ise artık düz ilmekler örmüştüm, 2 de ters örmüştüm ya, yine aynı şekilde düzlerin üstüne düz öne aldık ipimizi, terslerin üzerine de ters öreceğiz. Beremi çift lastik ile yapacağım, yani 2 düz 2 ters. Sadece dikkat etmeniz gereken düzlerin üstüne düz, terslerin üzerine ters örmek. Yaklaşık 20-25 santim öreceğim. Modelin hepsi bu. Zaten misinalı olduğu için döne döne öreceğiz. Eğer sizin misinalı şişiniz yoksa normal düz şişlerle örebilirsiniz. Dümdüz bir parça örersiniz. Kenarlarını dikersiniz. Yani çok bir fark yok. Sadece
dikiş olayı olacak kenarda. Onu da güzelce diktiğiniz zaman belli bile olmuyor. Daha önce o şekilde de bereler örmüştüm. Elimizde olan şişlerimiz neyse o şekilde örebilirsiniz. Kolay geliyorsa size düz şişlerle örün. Eğer misinalı şiş ile örmek isterseniz bu mantıkla örebilirsiniz. Örgüye yeni başlayanlar bile kolayca yapabilir bunu. Yani şiş tutmasını bilen herkes yapabilir bu bereyi bence. Çok basit. 2 ters, 2 düz olarak örmeye devam ediyoruz. İpim de kalın olduğu için çabuk biteceğini umuyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Birkaç sıra ördüm. Şöyle modelini göstermek istiyorum size. Şu şekilde düzler. Bunlar da tersler. Ortaya çıkmaya başladı. İpim kalın olduğu için hızlı ilerliyor. Bir de yumuşak, güzel dokulu bir ip. Örmesi keyifli. Aynen devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şu düz duran ilmeklerin üstüne düz. Şöyle tırtıklı duran ilmeklerimin üstüne de ters, yani önden örüyorum. Düz, yani ipim arka taraftayken örüyorum. Şöyle de ters. Biraz misinaları uzun diye sıkıntı oluyor örerken. Bu şekilde örüp geleceğim. Yaklaşık 20 santim kadar ördüm. Şöyle ölçüsü 20 santim. Bakın şu şekilde. Ve ipten de görüldüğü gibi sıra başına geldim. Şimdi eksiltmeler yapacağım, azaltmalar. Düz 2 tane öreceğim. Tersleri azaltacağım. İkisini bir alacağım. Düzleri şöyle 2 tane öreceğim. Tersleri eksilteceğim. Bir dakika, düştü ilmek, çıkartmam lazım. Şöyle eksiltmeleri ben tersten şöyle bu 1-2 ilmeği birden alıyorum. Tabii ki önce ipimi öne almam lazımdı. 2 ilmeği birden aldım. Tek ilmeğe dönüştürdüm içinden çıkarınca. Ama daha düzleri normal öreceğim. Sonra birkaç sıra daha bu şekilde öreceğim. 2 düz, bir ters olarak öreceğim. Şimdi sıra başına kadar tersleri azaltacağım. 1 2 öreceğim. İpimi öne alacağım. Tersleri eksilteceğim. İpimi arkaya alacağım. 1 2 tane öreceğim. Tersleri eksilteceğim. 1 ikisini bir alacağım. Şöyle düzleri normal öreceğim. Bütün sırayı böyle öreceğim, bu sırayı. Sıramın sonuna kadar ördüm. Artık birkaç sıra şöyle 2 düz, bir ters öreceğim. 2 düz, bir ters. 2 düz, bir ters. Şöyle 1 2 düz,
İpi bu tarafa aldım. Bir ters. Bir, iki düz, bir ters. İki düz, bir ters olarak 6 sıra ördüm ama ipim kalın, yani onu bir ince iple bu kadar olmaz. Şöyle şuradan şuraya 6 sıra. Bu sefer artık düzleri de kesiyorum. Eksiltiyorum, kesme değil. Bir ters. Şöyle ipimi arkaya alıyorum. Düzlerin de ikisini bir alıp eksiltiyorum. Azaltma yapıyorum yani. Şöyle bir ters, zaten bir ters yapmıştık. Döndük. Bir de düz yapacağız. İlmekler azaldıkça spiral yuvarlak örmek zor oldu. Onun için bir tarafa topladım. Şöyle bir ters. İpimi arkaya aldım. İkisini bir aldım. Bir de düz yaptım. Bir ters. Şöyle düzlere gelince 2 ilmeğim var. İkisini bir alıp önce tabii ki ipimi arkaya almam lazım. İkisini bir aldım, azalttım. Şöyle bir ters ördüm. Düzleri de ikisini bir aldım ve ördüm. Bir ters. Düzleri ikisini bir al. Azalt. İpini öne al, bir ters ör. İpini arkaya al ve bir azalt. Sonuna kadar sıranın bu şekilde öreceğim. Eksiltme sırasını yaptım. Artık normal, sanki tek lastikmiş gibi öreceğiz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Sıramın sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Bir ters, bir düz. Şöyle öne al ipini, bir ters ör. İpini arkaya al, bir düz ör. Öne al, ters ör. Arkaya al, düz ör. Sıra sonuna kadar. 5 sırada bir ters, bir düz ördüm. İpim az kaldı, pompon yapacak kadar. Şöyle göstereyim. Artık birazcık uzun bir ip bıraktım ve kesiyorum. İğneye geçireceğim ipi. Çok kalın ipleri iğneden geçiremediğim zaman şöyle 2 kat bir ip takıyorum iğneme. Şurasına, ucuna yani ipimi geçiriyorum. Şu şekilde, bilmiyorum beyaz ip görünüyor mu? Geçiremedim. Katların ayrılmaması lazım. Şöyle geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle 2 kat iç içe çekiyorum bu tarafa doğru. Ve içinden geçiyor. Yani biraz zorlamanız gerekiyor. Hemen geçmiyor çünkü. Şöyle şu şekilde geçtikten sonra ipi alıyorum bir kenara. Şimdi ilmeklerimi şişin ucuna doğru yaklaştırdım. En son buradan örmüştüm. İpimi orada kestim. İğneye takmıştım zaten. Bu şekilde ilmekleri tek tek iğneye geçiriyorum. Bu sayede kesmemize gerek yok. Böylece bitirmiş oluyorum. Bütün ilmekleri tek tek iğneden geçiriyorum ve ipi yavaş yavaş sıkılaştırıyorum. İster bu şekilde, ister tek tek.
tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. İğneyle daha hızlı olduğu için iğneyle yapıyorum ben. Şöyle şu şekilde bütün ilmekleri şişin ucuna doğru yaklaştırıyorum ve iğnenin içine ipe geçiriyorum hepsini tek tek. Son 2 ilmeğimi de geçirdim ve şişimi artık işim bitti şişle. Şu şekilde bir araya getirdim. Ondan sonra iğneyi tekrar böyle içlerinden geçirerek, hepsinden değil tabii ki, ilkinden geçirerek ilk önce bir düğüm atıyorum sımsıkı, tepesine pompon, çiçek, püskül veya ne bileyim başka aklınıza gelen herhangi bir süsleme yapabilirsiniz. Böyle ipimi 1-2 kez aradan geçiriyorum. Şu delikleri kapatmak adına, veyahut da kalsın pompon da yapabiliriz tepesine. Şöyle iğneyi tepesinde bırakıyorum. Pomponumu hazırlayacağım. Şöyle önceden yaptığım pomponumu tam tepesine monte edeceğim. Dikeceğim yani. Şöyle iğne yardımıyla içinden geçeceğim. Bir de şapkadan, bereden yani. Şöyle bir pompondan, bir de bereden aralardan şöyle geçe geçe iyice sağlamlaştıracağım üstüne. En son kalan ipimi içeri alıyorum. İçeride kalan pomponu bağladığım iplerimle bağlıyorum. Sonra keseceğim şuralarını makasla. Şu başlangıç yerindeki ipimi de şuralara aradan geçireceğim şöyle ya. Hangi tarafta yaptığınız çok önemli değil. Sadece aralardan geçireceğiz ve ters tarafını alacağız sonra ipi. İçeride bağlayacağız. Ve aradan yürüteceğiz kısacası şöyle 1-2. Dışarıdan görünmemesi lazım. Sonra şöyle bağlayacağım. İğne veya tığ yardımıyla, ip kalın olduğu için iğneden geçmesi zor oluyor. Çok kalın bir iğnem yok. O yüzden ben tığla yaptım. İpim de kısa zaten iğne için. Aralardan yürüteceğim. Şöyle şuraya kadar, kaybolana kadar. Böyle bir bere oldu. Katlayınca da böyle duruyor. Yumuşacık güzel bir bere oldu bence. Hava karanlık olduğu için ışığı açtım. O yüzden yansımalar görünüyor. Kusura bakmayın. Yapmak isterseniz şimdiden kolay gelsin. Oldukça basit ve hızlıca biten bir şey. Sizler de kalın ip seçerseniz eğer ki 2 saatte falan rahat örebilirsiniz. Hoşça kalın.